Lan başladım mı ben videoya? Allah kahretmesin. Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yaklaşık olarak 2,5 yıldır kullandığım MacBook Air M2 modelinden bahsedeceğim. Bu cihazla ilgili internette çok fazla video var. Peki ben niye ayrıyeten bir video yapıyorum? Çünkü ben bunu bir öğretmenin gözünden sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki de genel kullanıcı için de burada bir takım yorumlarda bulunacağım. Teknoloji hakkında konuşmayı seviyorum. Teknolojiyi takip etmeyi seviyorum. Çok aşırı nerd değilim ama teknolojiyi seviyorum dediğim gibi ve bugün keyifli bir video ile karşınızda olacağım. Öncelikle videoyu 4 parçaya böleceğim. Burada önümde notlarım var. Aynı zamanda tabii ki de önümde gördüğünüz bu cihaz MacBook Air M2 2022 yılında çıkan cihaz. İlk olarak endişelerimden bahsetmek istiyorum. Bu cihaz benim hayatımda aldığım ilk MacBook. Ve daha öncesinde macOS işletim sistemli bir cihaz kullanmamıştım. Bu yüzden tabii ki de en büyük endişem arayüz ve işletim sistemiydi. Arayüz ve işletim sistemi ile ilgili söyleyebileceğim şey aslında Windows'tan çok farklı olmasına rağmen insan zamanla alışıyor. Hatta bu alışma süreci beklenildiği kadar da uzun sürmüyor. Ben bu cihazı aldığımda elimde bir Windows laptop vardı. Çalıştığım yerde kendi Windows bilgisayarımı kullanıyordum. MacBook'u aldığım gün direkt MacBook'u kullanmaya başlayamadım. Arada birkaç günlük bir sürecim oldu. Önce kendi kendime alışmak istedim. Daha sonra okulda bu cihazı kullanmak istedim. Daha önce öğretmenlik yaparken okulda iPad kullanmıştım ama MacBook kullanmamıştım. O yüzden iPad'den biraz aslında bu Apple'ın işletim sistemlerine aşinalığım var. İlk iPhone'umu da 4 yıl önce satın almıştım. O zaman 23 yaşındaydım. Yani 23 yaşıma kadar Apple cihazlarla çok fazla haşır neşir olan birisi değildim. Telefon tarafında Android, bilgisayar tarafında ise Windows kullanıyordum. Birkaç gün boyunca MacBook'u okula götürmedim. Eski Windows bilgisayarımı kullanmaya devam ettim. Ama hatırladığım kadarıyla bu süreç bir haftayı geçmemişti. Arayüze alışmakla ilgili şunları söyleyebilirim. Bu Windows'un pencere sistemi MacBook'ta çok yok diye düşünüyordum. Gerçekten de Windows kadar kullanışlı değil. Pencere sistemi. Bir pencereden başka pencereye gitme, kaydırarak sürükleyerek bir şeyleri bir yerlere taşıma ve işte bu folder işleri biraz daha farklı. Ama ona da zaman içinde alıştım. İkinci endişem ise başka cihazlarla olan uyumsuzluğu. Dediğim gibi daha çok Windows kullandığım için burada işte herhangi bir dosya aktarımında, çünkü iş gereği okulda biz başka bilgisayarlar da kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Mesela ben çıktılarımı alırken okulun bilgisayarını kullanıyorum. İşte burada bir dosya hazırlayıp onu Windows bir bilgisayara aktarma konusunda zorlanabilir miyim diye de düşünmüştüm. Lakin bu beklediğim kadar zor olmadı. Tabii ki de günümüzde internetin de yaygınlaşmasıyla beraber hepimiz aslında bir takım sosyal medya araçları kullanıyoruz veya en basitinden Drive kullanıyoruz. Buradan çok rahat bir şekilde Drive'a atıp diğer cihazdan kendi hesabıma girip Drive'dan indirebiliyorum. Bu USB flash bellek alışkanlığını da bence çok uzun zaman önce yitirdik. Artık o şekilde dosya aktarımı çok yapmıyoruz. Ve artık aslında daha fazla yaygınlaşan WhatsApp ve Telegram kullanımıyla da bu dosya aktarımı işlemlerini çok kolay çözüyorum. Şu an Telegram benim en çok kolayıma geliyor. Direkt telefonumdan kullanmak istediğim Windows cihazda Telegram'a girdiğim zaman kendi bilgisayarımda da Telegram uygulaması var. Oradan istediğim dosyaları gönderiyorum. Tabii ki de işim gereği çok büyük dosyalar kullanmıyorum. Yani Word, PDF dosyaları çok fazla alan kaplamıyor ve hızlı bir şekilde dosyaları transfer edebiliyorum. Bu konuda beklediğim kadar zorlanmadım. Yani eğer bir Windows laptop kullansaydım yine aynı şekilde dosyalarımı başka cihazlara gönderiyor olacaktım. Onun dışında üçüncüsü ve yine önemlisi portlar. Portlarla beraber gelen kısıtlamalar. 2 tane USB-C portu var. Aslında MacBook Pro almayı da düşünüyordum. HDMI çıkışı olan. Çünkü işim gereği akıllı tahtaları çok kullanıyoruz ve tahtalara ekranı yansıtmak için HDMI kullanıyorum. Ve diğer türlü kablosuz yansıtmalarda gecikmeler ve başka türlü sıkıntılar yaşıyorum. Bunu daha önce çok sefer denedim. Çok sağlıklı çalışmadığı için HDMI benim her zaman bir numaralı tercihim oluyor. Bunda bir HDMI port yok. Maalesef ki çevirici almak zorundasınız. Bu artık yani MacBook Air kullanıcıları için bir şart. Sadece HDMI için değil, başka cihazları bağlamak için de USB-A girişi, SD kart girişi için de tabii ki de çeviriciler kullanmanız gerekiyor. Ama USB-C artık daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Belki önümüzdeki zamanlar Type-C bile tamamen ortadan kalkabilir. Bilmiyorum. Şu an bazı monitörler direkt USB-C ile bağlanıyor. Belki siz evinizde bir monitör alıp onunla kullanmak istiyorsanız USB-C'de işinizi görebilir. Dördüncü olarak da başka cihazlarla uyumsuzluk dedik ama Mac'in kendi işletim sisteminde bazı uygulamalar yok. Ben müzikle de ilgileniyorum ve bazı müzik uygulamalarını veya bazı video edit uygulamalarını MacBook'ta bulmak zor oluyor. Ama aslında yavaş yavaş özellikle M1'den sonra ilk zamanlarda büyük sıkıntı yaşayan programlar şimdi yavaş yavaş MacBook M mimarili işlemcilere de uyum sağlamaya başladı ve artık biz
birçok programı aslında görüyoruz. Ama bazı böyle niş noktalarda olup bazı özel programlar kullanan kullanıcılar için bu programların MacBook'ta bulunmaması biraz sıkıntı yaratabilir. Videonun birinci kısmını burada bitirip ikinci kısmına giriş yapıyorum. İkinci kısımda daha çok kendi kullanım senaryolarım, tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Burada ilk olarak ben bu bilgisayarı nasıl kullanıyorum bundan bahsedeceğim. Ben bir öğretmenim. Her gün okulda bu bilgisayarı kullanıyorum aktif olarak. Peki nasıl kullanıyorum? Öncelikle tabii derslerde kullanıyorum. Derslerimi genel olarak sunumla işliyorum. Yani çıkıp tahtaya yazı yazmıyorum çok fazla. Yazı yazacak olsam bile bir şablonu ekrandan akıl tahtaya yansıtıyorum ve ekran üzerine yazı yazma araçlarıyla o şablonun üzerine yazılar yazıyorum genel olarak. Ama sıfırdan bir konuyu baştan sona tahtaya yazmıyorum. Onun dışında sunum hazırlarken tabii ki de bu bilgisayarı kullanıyorum. Sunumlarımı Canva kullanarak hazırlıyorum. Canva çok kolayıma geldi. Kendi uygulaması var. Onun dışında eğitimcilere de bir takım indirimler veya işte kampanyalar yapıyor. Canva reklamı yapmayacağım tabii ki de ama demek istediğim PowerPoint kullanmıyorum. Okul dışında ben bu bilgisayarı nasıl kullanıyorum? Evde film, dizi izliyorum. İnternette geziyorum, surf yapıyorum. Onun dışında YouTube'da videolar izliyorum. Genel olarak ben evde bu amaçlarda kullanıyorum. Başka neler yapıyorum? Bu YouTube serüvenimde çektiğim videoları bu bilgisayarda montajlıyorum. Daha önce belirttiğim gibi çalıştığım okulun medya bölümüyle ilgilendiğim için fotoğraf, video editlerinde medya odasında bilgisayarlar olsa da çoğunlukla kendi bilgisayarımı kullanıyorum. Çünkü kolayıma geliyor, alışkınım ve her zaman elimin altında. Montaj, edit, tasarım dışında ben müzikle ilgileniyorum. Müzikle ilgilendiğim için de ses kayıtları alıyorum, şarkı kayıtları alıyorum. Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum. Sadece kullanım senaryosu açısından bunu da buraya eklemek istiyorum. Kayıtlar alırken Logic kullanıyorum. FL Studio kullandım ama Logic biraz daha uyumlu olduğu için Logic kullanıyorum. Video montajı yaparken DaVinci daha çok kullanıyorum. Premiere Pro da var ama özellikle MacBook'ta DaVinci daha kullanışlı. Buna aslında birazdan değineceğim tekrar. Onun dışında oyun meselesi var. Çok nadir oyun oynadım. Euro Truck Simulator bir de Witcher 2 ya da Witcher 1. Galiba Witcher 1 oynadım. Euro Truck'ı biraz daha fazla oynadım. Witcher'ı çok fazla oynamadım. Videonun bir sonraki bölümüne geçiyoruz. Burada MacBook'un olumlu yanlarından bahsedeceğim ve olumsuz yanlarından bahsedeceğim. Tabii ki de bunların hepsi kendi tecrübelerime dayanarak. Bu cihaz 2022 yılında çıktı ve biz şu an 2026 yılındayız. Aradan tam 4 yıl geçti. Ben bu bilgisayarı 2 veya 2,5 yıldır kullanıyorum. Benim açımdan olumlu yanları nelerdir? Öncelikle pil ömrü. Pil ömrü hakkında şunu söyleyebilirim. Ortalama bir günde sabah okula gelip 4 ders işleyip ve 4 derste aktif olarak bilgisayarımı kullanıyorum. Tahtaya yansıtıyorum. Audiolar, videolar, sunumlar yani her şeyi bu bilgisayardan öğrencilere gösterip ders boyu bu bilgisayarı kullanıyorum. Ve sabahları %100'le geldiğim günlerde hiçbir zaman 4,5-5 saat kullanımdan sonra %70'in altını görmedim. Bu gerçekten çok büyük bir esneklik sağlıyor. Yani siz gözünüz kapalı bir şekilde bir günü MacBook Air ile çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. 2,5 yılın ardından çok fazla bir şey değişmedi. Dediğim gibi ben bu cihazı her gün kullanıyorum ve size şu anda pil sağlığını göstermek istiyorum. Pil sağlığım benim 2,5 yılın ardından %91 oranına gelmiş. İkinci olumlu yanı stabilite ve hız. Benim Windows'la yaşadığım problemlerden birisi de stabilite. Yani bazen bilgisayar normal çalışıyor, bazen de bilgisayar çok fazla kasıyor. Çok üst düzey oyuncu bilgisayarları kullanmadım. Ama orta seviye bir oyuncu bilgisayarı kullandım bundan önce. Benim aldığım zaman en üst düzeydeki donanıma sahip değildi ama dediğim gibi orta segmentteki donanıma sahip bir oyuncu bilgisayarı almıştım. Ve bu problemleri o bilgisayarla çok sık yaşadım. Daha önceki Windows bilgisayarlarında yine aynı sıkıntıları yaşıyordum. Stabil değil ve bir öğretmen olarak benim dersin ortasında bu tarz problemlere maalesef tahammülüm olmuyor. Çok büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Ve hız meselesi. Hız konusunda dediğim gibi çok fazla bilgisayar kasıp donup beni yarı yolda bıraktığı olmadı. Üçüncüsü sessizlik. Bir fanının bulunmaması bazı noktalarda eksi olsa da çoğu noktada benim kullanım senaryomda büyük bir artı. Çünkü bilgisayar çok sessiz çalışıyor. Dediğim gibi benim Windows bilgisayarımda en ufak bir şeyde fan açıp sürekli çok sesli bir şekilde çalışıyordu bilgisayarım. Ama bu bilgisayarda o tarz sıkıntılar yaşamıyorum. Dördüncü olarak da hafiflik. Bilgisayarın gramını tam olarak bilmiyorum. Videoyu montajlarken yazarım. Ama ben tabii ki de burada size bilgisayarı tanıtmıyorum. Ben bilgisayarla ilgili tecrübelerimden bahsettiğim için gerçekten benim açımdan bu bilgisayar oldukça hafif. Sağa sola giderken, okul içerisinde hareket ederken çok fazla benim işimi kolaylaştırıyor. Beşincisi taşınabilirlik. Zaten hafiflikle bağlantılı. Taşınabilirlik meselesi şu. Ben bütün derslerimi aynı sınıfta işlemiyorum. Ve ben bilgisayarı sadece derslerde kullanmıyorum. Ben medya odasında kullanıyorum, öğretmenler odasında
odasında kullanıyorum, toplantı yaparken kullanıyorum, not alırken kullanıyorum, derse hazırlanırken kullanıyorum, ders anlatırken kullanıyorum. Birçok farklı lokasyonda ben gün içerisinde bilgisayarı kullanıyorum ve ben bu bilgisayarı cep telefonu gibi gittiğim her yere neredeyse yanımda taşıyorum. Bu açıdan hafiflik ve taşınabilirlik gerçekten çok önemli. Aynı zamanda şarj adaptörü ve kablo olarak da taşınabilirlik gerçekten çok üst düzeyde. Yani genelde şarjla ilgili gün içerisinde sıkıntı yaşamasam da şarjım bittiği zaman şarj aletini cebime koyup, pantolonumun, ceketimin cebine koyup yanımda bir yere götürebiliyorum çok rahat bir şekilde. Ama bir Windows laptopta bu takdir edersiniz ki mümkün değil. Olumlu yanlarından olumsuz yanlarına geçecek olursak. Birinci olarak ben buraya ne yazmışım? Port eksikliği. HDMI portunun eksikliği büyük bir eksi. Ben bugüne kadar bir 2 yıl içerisinde 3 tane herhalde çevirici kullandım. Genellikle çeviricilerin çok kalitelileri çok pahalı oluyor ve ben orta kalitede çevirici alıyorum. Onlar da çok uzun ömürlü olmuyor. Bazıları da şansa kalıyor. Mesela orta kalite diye alıyorsun ama hızlı bozuluyor. Bazen de uzun süre gidiyor ve onu taşımak da zor. Sürekli bilgisayarla beraber onu taşımak zorundasınız. Tamam, taşınabilir dedik, güzel. Eyvallah, ama bu bilgisayarın yanında bir de o çeviriciyi taşımak gerçekten her zaman çok iyi hissettirmiyor. İkinci olarak benim aldığım MacBook Air 13 inç ekrana sahip ve ekran bana biraz küçük geldi. Genel olarak çok hissetmiyorum ama bazen bu ekranın küçük olmasının verdiği dezavantajları yaşıyorum. Şu anda yeni bir MacBook alacak olursam 14 inçlik Pro modelleri düşünebilirim veya 15 inçlik Air modellerini de düşünebilirim. Benim kullanım senaryomda, çünkü ben video montajı da yaptığım için bu bilgisayarda 13 inç bazen benim için yeterli olmayabiliyor. Üçüncü olarak ısınma yazmışım. Isınma meselesi şu şekilde. Oyun oynadığınız zaman kısa sürede ısınıyor. Ama oyun dışında ben herhangi bir şekilde bilgisayarın ısındığına pek şahit olmadım. Buna video montajları da dahil. Video montajı yaparken şu ana kadar %90 4K video montajı yapıyorum. Şimdi internette söylenilen kadar, YouTube videolarında her türlü montaj yapılır falan filan denilecek kadar çok hızlı değil bilgisayar. Yani 10 dakikalık bir video için minimum 10 dakikalık bir render alma süresi var. Özellikle 4K videolarda. Video montajında çok fazla ısınma yaşamadım. Video ile ilgili şunu söyleyebilirim. DaVinci çok stabil çalışıyor ama Premiere Pro için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Final Cut kullanmadım. O yüzden o konuda da konuşamayacağım. Dördüncüsü de tuşlar ve ekran çok çabuk kirleniyor. Özellikle MacBook tuşları çok hızlı yağlanıyor mu diyeyim. Böyle parlak ve değişik bir hale geliyor. MacBook tuşlarını değiştirenler de var ama ben daha önce hiç değiştirmedim. Orijinalleri satılıyor mu bilmiyorum ama yan sanayi alıp değiştirenleri görmüştüm internet üzerinde. Ben kendim hiç değiştirmedim. Hiç denemedim. O yüzden o konuda bir şey diyemeyeceğim. Temizliği biraz sıkıntı. Ekstra bir uygulama indirerek tuşları etkisiz hale getiriyorum. Ondan sonra ıslak mendille siliyorum. Ama çoğu yerde MacBook'u ıslak mendille silmemeniz öneriliyor. Bu konuda da bilmiyorum. Bu konuda gözlük temizlemek için kullanılan bezler var. Onları da kullanabilirsiniz. Bazen onları da kullanıyorum. Yani kuru bez de kullanıyorum. Ama dediğim gibi çok çabuk kirleniyor ve asıl meselesi çok çabuk kirlenmesi değil, temizliği çok zor. Yani bir Windows laptop özellikle kasası plastik olduğu zaman, tuşları plastik olduğu zaman çok rahat bir şekilde böyle ıslak mendille veya herhangi bir bezle silinip temizlenebiliyor. Ve özellikle benim kullandığım modelin ekranı şu an ışık yansıtmayan yeni ekranlar çıkardılar. Onlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Mat ekranlardan bahsediyorum. Benim ekranım öyle bir ekran değil. Normal MacBook ekranı. Ve bu ekran da çok çabuk kirleniyor ve herhangi bir şeyle sildiğim zaman da izi kalıyor. Garip bir şekilde. Yani onu biraz uğraşmak lazım temizlemek için. Yani demek istediğim asıl mesele temizlik meselesi. Genel olarak benim bu bilgisayarı almadan önceki endişelerim, kullanım senaryom ve bilgisayarla yaşadığım olumlu ve olumsuz tecrübelerim bu şekildeydi. Genel olarak MacBook önerir miyim? Videonun sonunda bu konuya da ufaktan değineyim. Özellikle ekosistem adı altında söylenen bir sürü söylem var. Ekosistem olarak şunu söyleyebilirim. Ben iPhone kullanıyorum, iPad kullanıyorum, yakın zamanda bir Apple Watch satın aldım ve MacBook kullanıyorum. Yani 4 tane Apple cihazım var. Ekosistem anlamında gerçekten güzel bir tecrübe sunuyor insana. Özellikle kopyala ve yapıştırma konusunda telefonundan kopyaladığım bir şeyi bilgisayara yapıştırmak gerçekten çoğu zaman benim çok kolayıma geliyor. Onun dışında yapay zeka araçlarını da çok kullanıyorum. Aynı şekilde yapay zeka için de bazen telefondaki bir fotoğrafı kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bazen buradaki bir şeyi telefona yapıştırıyorum. Onun dışında da sunum hazırlarken de materyalleri kopyalama, yapıştırma, bir cihazdan diğerine aktarma bana gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. İçerik üretmeye başladığımdan beri iPhone'umla da videolar çekiyorum. Şu an bu videoyu iPhone'la çekmesem de iPhone'umla da videolar çekiyorum. O videoların aktarımını da AirDrop sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde yapıyorum. Onun dışında
bahsetmek istediğim Apple'ın kendi iCloud sistemi benim çok hoşuma gitmedi. iCloud'u kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü hangi dosyaların cloud'da, hangi dosyaların cihazda olduğunu bilmiyorum. Ben bir kullanıcı olarak bu özgürlüğü isterim ama maalesef göremiyorum. O yüzden fotoğraflarımı ve videolarımı AirDrop'la bilgisayarıma atıp bilgisayarımda yedekliyorum. Telefonda yer kalmadığı zaman. Bu da bu bilgisayarı kullanışlı hale getiriyor. iPhone'un mikrofonunu ve kamerasını MacBook'ta kullanabiliyorsunuz aktif olarak. Bu da çok ufak bir senaryo için çok kullanışlı ama herkes için kullanışlı olmayabilir. Genel olarak benim anlatmak istediklerim bunlardı. Benim yaşadığım tecrübeler bunlardı ve bir öğretmen olarak MacBook benim hayatımı nasıl kolaylaştırıyor, nasıl zorlaştırıyor bunları size aktarmış oldum. Ve bununla beraber videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.